Merhabalar. Bugün ROS ile Python programlama dili kullanarak hazırladığım bug algoritmasının Turtlebot 3 mobil robot üzerinde uygulanması çalışmamı Arviz ve Gazebo simülasyon yazılımları üzerinde sizlere göstereceğim. Arviz üzerinde Turtlebot 3 robotumuzu görüyoruz ve bunun dışında bir harita verisi elimizde bulunmamakta. Görmüş olduğunuz gibi elimizdeki tek data lidar sensörden gelen lazer tarama verileri. Gazebo simülasyonda ise robotun objelerin arasından geçebileceği şekilde belirlenmiş engeller bulunuyor ve bu ortamda birazdan robotumuz nasıl hareket ettiğini izleyeceğiz. İki yazılım arasında gördüğünüz bu ufak alanda ise Action Server yazılımımız çalışmakta. Bu yazılımı kontrol eden Client yazılımı ise burada bir terminalde çalışmakta. Robota bir hedef pozisyonu göndermek için kullanmamız gereken butonlar ve komutlar söz konusu. WASD tuşları ile pozisyonu belirleyebileceğimizi ve J butonuyla da komutu göndermemiz gerektiğini görüyoruz. Aynı zamanda size de göstermek istiyorum. Şu anda WASD tuşlarına bastığımda Arviz üzerinde sarı bir hedef belirdiğini göreceksiniz. Bu sarı hedef bizim göndermek istediğimiz pozisyonu bize gösteren, daha belirlenmemiş hedef pozisyonunu belirtiyor. Bir pozisyona karar verdiğimizde J tuşu ile komutu gönderiyoruz. Komutu gönderdiğimizde bu sefer server tarafında komut alındığına dair o pozisyon sabitleniyor ve yeşil renge dönüşüyor. Burada server olarak bir action server kullanıldı. Yani komutu gönderdiğimizde action server bunu otomatik olarak kendisi işlemeye başlıyor. Fakat bu komutu bozan başka bir komut gönderildiğinde ise işlemi durdurarak yeni işlemi yapmaya başlıyor. Bunun da uygulamasını şöyle gösterelim. Burada istediğimiz pozisyonu belirleyip tekrar J'ye bastığımızda robot gitmeye çalışacaktır. Şimdi robot bu görevini gerçekleştirirken tekrar WASD tuşları ile ben yeni bir pozisyon belirlersem gördüğünüz gibi hedef pozisyon da hareket etmeye devam ediyor. Çünkü hedef pozisyon robotun koordinat sistemine göre belirlenen bir pozisyon. Burada yeni pozisyonu belirleyip gönderdim. Şimdi bu işlemi yapmaya çalışırken tekrar bir pozisyon belirleyip gönderdiğimde eski işlemini bırakıp yenisini yapmaya devam edecektir. Evet, ulaştığında ise noktamızın Arviz üzerinde yok olduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda görevin tamamlandığına dair bilgiler de elimize ulaşıyor. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. İnternet sitem üzerinden, şurada göstereceğim, ayrıntılı şekilde blog post üzerinden bug algoritması postuna tıkladığınız takdirde bütün bilgileri bulabileceksiniz. Burada yazılımın nasıl çalıştığı, algoritmanın nasıl uygulandığı, görseller ve formüller ve flowchartlarla gösterilmiş durumda. Yeni pozisyon belirleyip gönderiyorum. Robot yapması gereken iki farklı davranış var. Bunlar Behavior 1, Behavior 2 olarak adlandırıyoruz. Davranışlardan bir tanesi hedefe doğru gitmek. Hedefe doğru giderken eğer karşısına engel çıkarsa bu engelin takip ederek etrafından dolaşıyor. Ta ki engel bitip hedef noktamız ile arasında başka bir engel kalmayana kadar. Başka bir engel kalmadığında ise dümdüz bir şekilde robot ilerlemeye devam ediyor.